Define ve Arkeoloji YouTube kanalına hoş geldiniz değerli dostlarım. Hiç uzatmadan direkt konuya dalalım istiyorum. Define işaretleri neden yapıldı? Atalarımızın şifreli banka kasaları ve gizli dilinden bahsedeceğim. Tabii ki hepimiz diyoruz ki define işaretleri neden yapılmış olabilir? Tabii ki define gömdükleri için. Öyle mi? Peki arkadaşlar, videonun devamında sizlere neden yapıldı onlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar, arazide gördüğümüz o oymalar, kabartmalar, hayvan figürleri, onlar sadece taşa kazınmış resimler değil. Onlar geçmişin korkularını, umutlarını ve zekasını barındıran sessiz çığlıklardır aslında. Bugün dedektörümüzü, elimizdeki cihazları şöyle bir kenara bırakın. Önce o işaretin arkasındaki kafayı anlamamız lazım. O zihni, o mantığı anlamamız lazım. O adamlar, o insanlar altınını gömdü. Peki neden oraya bir yılan çizdi mesela? Neden birçok işareti koydu? Veya diğer işaretleri yaptılar? Neden? Amaçları neydi? Gelin bu gizli dili birlikte çözmeye, anlamaya ve istişare edip daha derinlemesine anlamaya çalışalım. Öncelikle şunu söyleyip videomuza öyle devam edelim isterim arkadaşlar. Define işaretlerini yapan kişiler bulundukları bölgeyi, şehri ve ülkeyi, o anda siyasi ve ülkenin içerisinde bulunduğu durumu, karmaşayı, olup biten tüm gelişmeleri takip ederek yakın bir zamanda oraları terk etmek zorunda olacaklarını önceden tahmin ederek bilen zeki kişilerdir. Ve ülkeyi ve ülkenin o andaki, o zamanda içerisinde olduğu o zor durumu, insanların yaşam şartlarını ve durumlarını, nerede neler olup bittiğini takip etmeyip umursamazca ve adeta böyle bir ot gibi yaşayanlar da vardı o tarihlerde. Tıpkı günümüzde oldukları gibi. Ve bu tip insanlar da ülkeyi terk etmek zorunda veya arkasına bile bakmadan topukları kıçlarına vurarak apar topar kaçmak zorunda kaldıklarında acele ile ellerindeki değerli mallarını o an artık nasıl ve nereye saklayabilirlerse o şekilde alel acele, işaret falan olmadan, koymadan, yapmadan, çünkü zamanları yoktu, sadece bildikleri yerlere saklayıp gitmişlerdir. O nedenle eğer hiçbir define işaretinin olmadığı ama şüphelendiğiniz bir yer varsa mutlaka araştırın derim. Çünkü işaretin olmadığı bazı yerlerde de saklı gömüler bu anlattığım olaylardan dolayı olabilmektedir. Evet, asıl konumuza geçelim arkadaşlar şimdi. Banka yoktu. Toprak vardı. Mecburiyet vardı arkadaşlar. O anda, o zamanda, o tarihte. Güvenlik ihtiyacı. Bakın arkadaşlar, burası çok önemli. Eskiden banka, kiralık kasa, bitcoin, yani dijital cüzdan vesaire yoktu. Tabii ki bunu detaylandırabiliriz. İnsanlar servetlerini ve kendilerini bir şekilde korumak zorundaydı. Savaşlar, istilalar, göçler, insanlar can havliyle kaçarken yanlarında götüremedikleri varlıklarını bir gün geri dönüp almak üzere toprağa, taşa, ağaca, suya, evlere, kutsal yapılar gibi yerlere ve çok daha farklı birçok yere emanet ettiler. Etmek zorunda kaldılar. Unutmamak için, yani bir nevi hafıza kartı diyelim buna. Bir insan bir küp altınını gömdüğünde ben burayı asla unutmam der. Çünkü o şekilde gömmüştür, o amaçla gömmüştür. Ama aradan 5-10 yıl geçince veya yıllar geçince o ağaç büyür, o dere yatağı değişir ve o kaya yosun tutar. Her şeyiyle tabiat değişir. İşte burası arkadaşlar tam can alıcı nokta. İşaretler gömen kişinin hafıza kartıdır. Bir nevi hafıza kartıdır. Geri döndüğünde yerini şaşırmamak için doğaya silinmez notlar almışlardır arkadaşlar. Peki kimler neden işaret yaptı? Öncelikle burayı net bilmelisiniz arkadaşlar. Çünkü her işaret aynı mantıkla yapılmadı. Mesela arkadaşlar eşkıyalar ve soyguncular, yani Volçan gibiler diyelim. Amaçları şifreleme ve tuzaktır. Mantıkları ise eşkıya hazineyi tek başına gömmez. Çetesiyle gömer arkadaşlar. Ama kimse tek başına gelip almasın diye de
işareti zincirleme yaparlar. Bir işaret seni diğerine, diğeri ötekine götürür. Son nokta ise genellikle tuzaklıdır ve çok zekice gizlenmiştir. Bakın çok önemli arkadaşlar burası. Eşkıya işaretleri sana beni bul demez. Kafan çalışıyorsa, zekiysen çöz der. İkinci olarak da arkadaşlar azınlıklar. Yani Ermeni ve Rum göçleri diyelim. Şimdi bunların amaçları geri dönüş umuduydu. Mantıkları da arkadaşlar tehcir veya mübadele zamanı gidenler nasıl olsa bir gün bu savaş biter ve biz de savaş bitince buraya tekrar döneriz umuduyla evlerinin bahçelerine, kuyu içine, ondan sonra ocak altına, evlerin duvar aralarına, çatılara, ağaç altlarına ve içlerine arkadaşlar, ahırlara, sahte mezarlara, köy fırınlarına, kilise yanlarına, giriş avlularına ve merdiven basamaklarına ve arkadaşlar yol ayrım yerlerindeki bazı bölümlere, dere ve nehir yanlarına ve diğer bazı bu gibi yerlere sakladılar. Onların işaretleri daha böyle duygusal ve kişiseldir. Bir makas, bir topal ayı veya işte bir çiçek mesela. Aile mesleğini veya o ailenin lakabını aynı zamanda simgeleyebiliyordu arkadaşlar. Amaçları başkası bulsun diye değil, kendileri gelince kolayca tanısın diyedir. Üçüncü olarak antik medeniyetler yani Roma, Bizans ve Frig diyelim mesela. Amaçları statü ve din. Mezarlar diyelim parantez içinde. Mantıkları da arkadaşlar, bu arada burası en can alıcı noktadır. Lütfen iyi dinleyin arkadaşlar. Bir defa şunu bilmek lazım. Her işaret define değildir. Tabii ki istisnalar hariç ama bir aslan kabartması, bir kartal bunlar çoğu zaman burada bir kral ya da işte böyle bir komutan yatıyor. Saygı duy demektir. Bunlar saklamak için değil, göstermek ve yüceltmek için yapılmıştır. Ama mezar hediyeleri yani ölü hediyeleri olduğu için biz bunları define işareti olarak algılarız. Çünkü o hediyeler artık tarihi değerlerinden dolayı günümüzde çok değerlidirler. Evet arkadaşlar, işaretlerin dili diyelim. Yani sistemi nasıl çalışır? Birinci işaret yani haberci diyelim buna. Farz edelim ki arazidesiniz. Uzaktan böyle bir kaya çok dikkatinizi çekti. Üzerinde büyük bir haç var mesela. Bu bölgeye hoş geldin. Alan burasıdır der. Malın yani gömünün tam üstü değildir. Geriye kalan detay ve işareti zaten o ana işareti yapan biliyordur. Ama bizler araştırıp bulmak zorundayız. İkinci işaret yani yönlendirici. Haberciye yaklaştınız. O size yön verir arkadaşlar. Bir V işareti, bir kanal, bir bakış yani bir göz işareti diyelim. Sizi asıl noktaya sevk eder. Üçüncü işaret yani noktalayıcı diyelim buna, mühür olarak adlandıralım. Bakın burası çok önemli arkadaşlar. Bakın bunu dinleyin. Yarın öbür gün size lazım olacak. Hedefe vardınız der. Artık çok küçük, fark edilmesi çok zor bir işaret ararsınız. Aramanız lazım. Örnek veriyorum mesela bir murç izi. Küçük bir delik gibi yani. Görünmesi çok zor. İşte bu bir nevi kazmayı buraya vur ve çil çil altınları avuçla demektir. Tabii ki tam olarak detayları araştırmanızı şüphe olmayacak şekilde yapıp bitirdikten sonra, yoksa avuçlayacağın tek şey o tahmin edeceğin şey olur arkadaşlar. Şimdi burada söylemek istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Psikolojik harp ve lanetler, tılsımlar. Onlardan da biraz bahsedelim. Korkutma taktikleri. Bazı işaretler görüntü itibariyle korkunçturlar arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz. Mesela yılanlar, akrepler ve bazıları gibi. Bunlar burada zehir var, tuzak var, ölüm var, uzak dur mesajı verir. İnsanların batıl inançlarını kullanarak hazineyi korumaya çalışmışlardır. Lanet veya tılsım dedikleri şey aslında o dönem hazineyi korumak için uydurulmuş ve bazen de gerçekten de yapılmış olan psikolojik bir kilittir bu. Çünkü o dönem o gömüyü gömen kişi ya tılsım yaptıracak güvendiği ve inandığı kişi bulamadığı için
ya da kendinden başka hiç kimsenin bilmesini istemediği için sanki tılsım varmış gibi bir korku hissi yaratmak için kendisi işareti o şekilde yapardı. Bunu bilin arkadaşlar. O yüzden gördüğünüz her şeyi tılsımlı sanmayın. Onu demek istiyorum. Yani şunu söyleyeyim, günümüzde bu gibi konular bilsin bilmesin biraz sakal uzatınca, kafasına öyle bir sarık gibi bir şeyle takınca, öyle konuşurken de ağlamaklı konuşmayı bildiği zaman konuşmaların sonunu böyle uzatarak biraz daha böyle ne derler, mübarekçe ses çıkartmaya başladığı zaman adam burada hacı hoca olur ve onun etrafındaki insanlar bilgisizliklerinden dolayı onun her söylediğine inanırlar. O da bilsin bilmesin şöyle şekline bakar, korkutucu bir işaretse kesin tılsım var, buna yanaşma. 3-5 tane bekçisi var, işte o bekliyorlar. Seni yanaştırmazlar, sana şöyle yaparlar, böyle yaparlar. Burası tılsımlıdır, kesin alamazsın. İşte benim bir tanıdığım var, onunla irtibata geçeyim. Bu tılsımı ancak o çözer ama o da işte şunları istiyor, şu kadar para istiyor diye birilerini araya sokarak kendi sanki başkası para alıyormuş gibi paralarınızı cebe indiren kişiler var. Bunlara inanmayın arkadaşlar. Bakın. Anlatabiliyor muyum? Tılsım olduğu zaman, gittiğiniz zaman, o mala yanaştığınız zaman görmediğiniz, hani orada görülmemesi gereken, duyulmaması gereken, hissedilmemesi gereken anormal, paranormal durumlar yaşanmaya başladığı anda anlayın ki gerçekten burada bir tılsım var ve artık bir şeylere de yanaşmışsınız. Aynı zamanda da orada mutlaka bir şeyin olduğunu anlayın ama orada da onu bırakın. Çünkü ne olduğunu, nasıl çözüleceğini bilemezsiniz. Orada müdahale etme şansınız olmaz. Müdahale etme nedir? Oradaki tılsımın ne olduğunu, nasıl yapıldığını, neleri kullanarak yapıldığını ve ne için yapıldığını, kimlerin yaptığını bilmen lazım ki ona göre bir çare bulasın. Yani hastalığı bileceksin ki ona bir ilaç alabilesin, kullanabilesin. Doğru mu? Hastalığın teşhis edilmemiş, sen gitmişsin bir tane aspirin almışsın, içmişsin. Halbuki farklı bir hastalığın var. Şimdi fayda eder mi? Bu da ona benzer. Onu demek istiyorum. Biraz konuyu detaylandırdım ama hani bilin diye diyorum. O yüzden sakalı her uzuna inanmayın. Her hacı hocayım diyene, ağzından Arapça kelimeler çıkanlara inanmayın arkadaşlar. Arapça küfür de ediliyor arkadaşlar. Unutmayın. Bu Arapçadır. İnsan anlamıyor. Halbuki oradan kalayı basıyor. Arapça konuştuğu için millet mübarek adam sanıyor. Halbuki o adam paso kalaylıyor sizi. Öyle insanlar var. Gördüğüm, tanıdığım, bildiğim insanlar var. Ondan diyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Fazla detaya girmeyeceğim. Böyle şeyler gelince moralim bozuluyor. Neyse, konumuza devam edelim. Yani özetleyecek olursak arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, dostlarım, bakın tekrar söylüyorum. Atalarımız, eski insanlar bu işaretleri yaparken doğayı bir kasa, kayaları ve define işaretlerini ise kasanın şifresi olarak kullandılar. Asıl amaçları da defineyi unutmamak için. Başkası hazineyi bulamasın diye. Öldükten sonra kendilerinin statüleri bilinsin diye yaptılar arkadaşlar. Bakın burası gerçekten de tam olarak konunun can alıcı noktasıdır. Çok dikkat edin. Videomuzun sonuna geliyoruz. Bir işareti gördüğünüzde hemen kırmaya çalışmayın. O işareti kırdığınız an banka kasanızın şifresini yırtıp atmış olursunuz. İşareti okuyun, mantığını çözün. Yapan kişinin yerine kendinizi koymasını bilin, empati etmesini bilin arkadaşlar. En kısa zamanda "Ahanda buldum" demeniz dileklerimle. Hoşça kalın.